Bir tanrıyı nasıl öldürebilirsiniz? Eğer o tanrı ölümsüzlüğün ve yaşamın simgesi ise, onu yok etmek için sadece kaba kuvvet yetmez. Saf bir nefret ve sinsi bir plan gerekir. Kadim Mısır'ın altın çağında, Nil'in suları huzurla akarken, gölgelerin arasında bir fırtına büyüyordu. Kardeşi Osiris'in tahtını, eşini ve prestijini kıskanan Kaos'un efendisi Set, tarihin en eski ve en kanlı komplosunu kurmak üzereydi. Altın bir tabut, mühürlenmiş bir kader ve parçalara ayrılmış bir beden. Bugün, tarihin tozlu sayfalarında kaydedilen ilk cinayeti konuşacağız. Ancak bu sadece bir ölüm hikayesi değil. Bu, parçalanmış bir bedeni büyüyle birleştiren sadık bir eşin, Isis'in imkansız arayışının ve çöllerden yükselen amansız intikam yeminlerinin öyküsü. Osiris neden yeraltı dünyasına hapsoldu? Isis, Nil Nehri boyunca kocasının kayıp parçalarını ararken hangi gizli büyülere başvurdu? Ve en önemlisi, bir ihanet, bir medeniyetin inançlarını nasıl sonsuza dek değiştirdi? Hazırsanız, mumyalamanın ilk kez yapıldığı, büyünün kanla karıştığı ve tahtın gözyaşlarıyla yıkandığı o karanlık döneme, Mısır'ın en büyük efsanesine iniş yapıyoruz. Başlıyoruz. Mısır, Osiris döneminde bir altın çağ yaşıyordu. O, insanlara vahşi doğadan kurtulup buğday ekmeyi, üzümden şarap yapmayı ve tanrılara nasıl saygı duyulacağını öğretmişti. Ancak bu aydınlık, kardeşi Set'in ruhundaki karanlığı daha da belirginleştiriyordu. Set, çöllerin, fırtınaların ve kaosun efendisiydi. Ama o, verimli toprakların ve insanların sevgisinin efendisi olmak istiyordu. Bu nefret, sadece bir taht kavgası değildi. Bu, düzenin kaosa karşı verdiği ilk büyük sınavdı. Set, kardeşini yok etmek için kaba kuvveti değil, zekasını ve Mısır'ın kadim büyülerini kullandı. Set, tarihin en sinsi planını hazırladı. Büyük bir şölen tertip etti ve merkezine, üzerinde paha biçilemez taşlar, fil dişi işlemeler ve altın varaklar bulunan devasa bir lahit yerleştirdi. Bu lahit sıradan bir tabut değildi. Bizzat Set, geceler boyu gizlice Osiris'in yattığı yerdeki izlerini ölçerek, onun bedenine milimetrik olarak uyacak şekilde tasarlatmıştı. Şölenin en hararetli anında Set ortaya bir iddia attı. Bu lahte tam olarak sığan kişi, onu bir hediye olarak alacak. Konuklar gülerek denemeye başladı. Kimi çok kısa kaldı, kiminin omuzları sığmadı. Sıra Osiris'e geldiğinde, neşeyle lahte uzandı. O an, zaman durdu. Osiris içine yattığı saniyede Set ve 72 suç ortağı kapağı üzerine kapattılar. Çiviler çakıldı. Kurşun eritilerek kenarlar mühürlendi. Osiris'in haykırışları, Nil'in sularına atılan tabutun içinde boğuldu. Mısır'ın ilk firavunu, kendi mezarının içinde ölüme terk edilmişti. Kocası kaybolduğunda Isis, saçlarını kesti, yaz kıyafetlerini giydi ve tüm dünyayı bir gölge gibi dolaşmaya başladı. Pes etmedi. Tabutun, Byblos kıyılarında dev bir ılgın ağacının gövdesine hapsolduğunu keşfetti. Lahti Mısır'a geri getirdiğinde, kısa bir süreliğine de olsa sevgilisine kavuşmuştu. Ancak Set pes etmeyecekti. Bir gece ay ışığında avlanırken, Isis'in sakladığı lahti buldu. Öfkesi o kadar büyüktü ki, kardeşinin cansız bedenini elleriyle 14 parçaya ayırdı. Bu parçaları timsahların olduğu bataklıklara, ıssız çöllere ve uzak şehirlere savurdu. Set'in mesajı netti. Artık ne bir beden var, ne de bir mezar. Osiris tamamen silindi. Isis ve kız kardeşi Neftis vazgeçmediler. Kuş kılığına girerek Nil Vadisi boyunca çığlıklar atarak uçtular ve her bir parçayı tek tek topladılar. Efsaneye göre sadece Nil'in balıkları tarafından yutulan cinsel organı bulunamadı. Isis, o parçanın yerine altından bir kopyasını yaptı. Anubis'in rehberliğinde parçalar keten bezlerle sarıldı, kutsal yağlarla ovuldu. Bu, dünyanın gördüğü ilk mumyalama işlemiydi. Isis, kanatlarını çırparak yaşam nefesini Osiris'in soğuk bedenine üfledi. Osiris bu dünyada canlanamadı ama öte alemin, yani Duat'ın yani ölüler diyarının kapılarını araladı. O artık bir kral değil, bir yargıçtı. Her ölen ruhun kalbini bir tüyle tartacak olan ebedi hakimdi. Osiris artık yer altındaydı ama Set'in korkusu bitmemişti. Çünkü Isis, ölü kocasının ruhundan mucizevi bir şekilde hamile kalmıştı. Bataklıkların derinliklerinde saklanarak, babasının intikamını almak üzere yemin etmiş bir şahini, Horus'u büyütüyordu. Set, Mısır'ın üzerine bir tren gibi çökmüştü. Ama ufukta,
babasının gözlerini taşıyan ve intikam ateşiyle yanan bir varis yetişiyordu. Bir sonraki bölümde amca ve yeğen arasındaki 80 yıl sürecek o dehşet verici savaşı izleyeceğiz. Horus vs Set. Bir efsanenin daha sonuna geldik. Eğer bu dünya ilginizi çektiyse abone olarak ailemize katılın ve beğenerek desteğinizi gösterin. Bize özel destek vermek isteyen dostlarımızı ise katıl avantajlarından yararlanmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda efsaneler kaldığı yerden devam edecek.